Herkese merhaba. Yarım günde yapabileceğiniz harika bir toka ile geldim. Bu file tokalardan sevdiklerinize ve kendinize yapabilirsiniz. Yapmak sadece yarım gününüzü alacak. Videoyu sonuna kadar eğer izlerseniz bu harika tokayı yarım günde yapabilirsiniz. Haydi başlayalım. 3 numara tığ kullanıyorum. 1 adet lastik toka, kesmek için makasımız ve ipimiz. Elinizde kalmış olan 50 gramlık ipiniz bile olsa dahi size yetecektir. Orta kalınlıkta ya da koton içerikli ipler tercih edebilirsiniz. Benim elimde Mercerize koton cinsi bir ip varmış. Ben onunla yapacağım. Biraz daha böyle tiril tiril dursun istiyorum. İpimin inceliğine nazaran tığımın biraz daha büyük olmasına özen gösteriyorum. Şimdi hemen yapımına başlıyoruz. İlk başlamada 120 tane zincir çekiyoruz. Zincir çekmeyi bir önceki videolarımda zincir nasıl çekilir diye zaten bahsetmiştim. Şimdi burada hemen hızlıca bir kilit zincirini çekiyorum. İpimi tutuyorum. Bir tur çevirdim. Şöyle tuttum ve içinden geçirdim ve tuttuğum ucunu da ipin çektim. Şimdi 120 tane zincir çekiyoruz. Fakat zincirlerimiz çok fazla sıkı olmayacak. Çok gevşek de olmayacak. İstediğiniz parça iplerinizi, elinizde olan iplerinizi kullanabilirsiniz. İpinizden tığınız biraz büyük olsun. Buradaki amacımız böyle biraz daha salaş, böyle yumuşacık bir doku elde etmek olacak. Koton içerikli ip tercih ederseniz de gene 3.25, 3, 3.5 gibi tığları da kullanabilirsiniz. Evet, 120 tane zincir çekip hızlıca hemen geliyoruz. 120 adet zincirimizi çektik. Şimdi bu 120 adet zincirden üzerine ipimizi alıyoruz ve şu ilk 3 tane zincirimizi atlayacağız. Dördüncüsüne ikili trabzan yapacağız. Kafeslerden oluştuğu için örgü modeli çok hızlı ilerleyecek. Çok pratik bir yöntemle bugün toka yapıyoruz. Şimdi şu 3 ilmeğimizi atladık. 4. ilmeğimiz şurasıydı. Üzerine ipimizi aldık. Batıyorum. İlk sırayı kurmak çok önemli. Çok fazla zincirimizi kastırmayacağız. Üzerine ipimizi almıştık. İkisini birlikte çektik. Bir zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Sürekli trabzan yapacağız. Bir tane atlıyorum. İkinci zincirin ortasına batıyorum. İkisini birlikte. Kafesimiz oldu. Bir zincir daha çektim. Üzerine ipimi aldım. Bir atlayıp bir sonraki zincirin ortasına batıp önce 2 ilmeği sonra 2 ilmeği çekiyorum. Böylelikle bütün sıra sonuna kadar kafes işlemimizi devam ettiriyoruz. Zincirimizin sonuna kadar ikili trabzanları birer zincir aralarına çekerek kuruyoruz. Bütün zincirlerimizi, kafesimizi yapıp hemen gelelim. Sonuncu kutucuğumuzu da yapıyoruz. Tam şu zincirimizin artık ucu kaldı. Gene bir zincirimizi çektik. En uç noktasına da batıyorum ve buraya da bir ikili trabzan yapıyorum. Yaparken şuradaki ipi şöyle ilmeğin tam iple ilmeğin tığın arasına alalım. Orayı da böyle bir kitleyelim. 60 tane kafesimiz oldu. 120 zincir üzerine kurmuştuk. Gördüğünüz gibi çok elinizi sıkı tutmayın. Çok gevşek de bırakmayın. Orta yumuşaklık derecesinde olmasında fayda var. Sonuçta bu bir toka olacak. O yüzden çok fazla sıkmanıza gerek yok. 4 tane zincirle yukarıya çıkmıştık. Şimdi arkasını çeviriyoruz. Üzerine ip aldık. İsterseniz tercihi size bırakıyorum tabii ki, ama isterseniz tam tepelere, isterseniz de bu kafeslerin tam orta kısmına batabilirsiniz. Ben orta kısmına batmayı tercih ediyorum. Biraz daha böyle piramit gibi, daha böyle bir yumuşak görünüm olsun istiyorum. Tam kafeslerin ortasına
ikili trabzan yapıyorum. Her sırada kafeslerin ortasına ikili trabzan yapacağız. Sıra başında tekrardan nasıl üst sıraya çıkılır onu size göstereceğim. Bir zincir çekiyorum. Kafesin ortasına battım. İlmek çıkardım. İkisini birlikte çekiyorum. Böylelikle sıra başına kadar devam ediyoruz. Tekrardan şu son kafesimizin ucuna gene gelip burada bir üst sıraya nasıl çıkılır onu göstereyim. Daha sonra hemen hızlıca ölçülerini size vereceğim. Son iki kutucuğa da beraber yapalım. Tekrar üzerine bir zincir alıyorum. Kafesin tam ortasına battım ve 2'de çıktım trabzanımı. Tekrar bir zincir çektim. Tam şu kafesin ortasına batıyorum. 2'de çıkıyorum. Bir trabzanım oldu. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Çevirdim. Ve tam ortasına batıyorum. Ve kafesim oldu. Kafesimizi 11 sıra boyunca bu şekilde örmeye devam edeceğiz. 11 sıradan oluşacak. 11 sıra sonunda bunu ortadan ikiye katlayıp lastik tokamızı püf noktasıyla içine geçirip etrafına sık iğne döneceğiz. Oldukça pratik. Evet, 11. sıramızın sonuna geldik. Elimizde şöyle bir parça oluşmuş oluyor. 60 tane kutucuk var. Her birinin arasında da bir zincir var. Böylelikle arasına bir zincir çekerek son 3 kutucuğumu hemen tamamlıyorum. Ve şimdi artık tokamızı sonlandırmaya yaklaştık. Buradan itibaren en kolay şekli olacak. Şimdi son ucunu birleştirdim. Diğer ucunu da alıyorum. Ters iki yüzünü katlıyorum. İki yüzünü birleştirip iki arka yüzü birleştirdim. Karşılıklı olarak sık iğne ile bunları birleştireceğim. Hemen birleştirelim. Sonra da sıra sonuna geldiğimizde ipimizi kesiyoruz. Karşılıklı olarak sık iğne ile birleştirmiştik. Şimdi yine ters yüzünden devam ediyoruz. Birazdan iyi yüzünü çevireceğiz. Bunu şöyle zikzak gibi, yelpaze gibi katlıyoruz. Tokamızı ortasına koyuyoruz, geçiriyoruz. Bakın fiyonk gibi olmuş oldu. Şimdi bu tokamıza şu ucunu geçirip burayı da açtırıyoruz. İki ucunu. Ve bakın çok tatlı oldu. Şu iki sıra başını baz alarak şimdi bütün kenarlarına hızlıca sık iğne ile birleştirelim. Gösteriyorum hemen. Tekrardan başlamak için kilit zincirimizi çekiyoruz, atıyoruz ve tam şu başlama yerinde biraz önce birleştirmiş olduğumuz kenarı baz alarak, öteki türlü yoksa denk gelmez, sık iğnelerle karşılıklı birleştiriyoruz. Her bir kutucuğun içine isterseniz 2 tane sık iğne yapabilirsiniz. Böylelikle de büzüşme olmaz. Her bir kutucuğun içine hemen şöyle 2 kere sık iğne yapıp yandaki kutucuğa geçiyoruz. Ve böylelikle bütün kenarını sık iğne ile birleştireceğiz. Gün sonunda elimizde harika, sevimli bir file tokamız oldu. Sevdiklerinize, kız çocuklarına ya da bir hediye olarak da harika bir fikir olarak sizlerle bugün bunu yapmıştık. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı lütfen eksik etmeyin. Bir sonraki projemiz ne olsun? Lütfen aşağıya yorumlara yazın. Bunu da hep beraber birlikte burada yapalım diyorum. Teşekkürler.